Merhaba arkadaşlar. Avrupa ülkeleri ile diğer ülkeler, özellikle Doğu ülkeleri ve örnek olarak Türkiye arasındaki farklardan daha önce söz etmiştim ve bu farkları oluşturan unsurlardan birisinin de milletleşmenin ilk defa Batı Avrupa'da çıkmış olması olduğundan söz etmiştim. Ama tabii bu söylediğimden Avrupa ülkeleriyle Doğu ülkeleri ve Türkiye arasındaki farklılıklar ilk milletleşmenin Avrupa'da ortaya çıkmasıyla ilgili bir durum olduğu sonucu çıkmaz. Çünkü aslında bu ilk milletleşmenin Avrupa'da ortaya çıkmasını sağlayan daha genel koşullara bakmamız gerekiyor. Şimdi bu koşullara bakabilmek için de Avrupa'nın özgünlüklerini oluşturan başlangıç koşullarının neler olduğundan söz etmeye çalışıyordum. Burada özellikle siyasi parçalanmışlığın ne kadar önemli olduğunu, Avrupa'da Orta Çağ boyunca 1000'e yakın devletin olmasının Osmanlı ya da Doğu imparatorluklarının bulunduğu coğrafyalarla çok önemli bir farklılığa tekabül ettiğinden söz etmiştim. Aslında bu konuyu bu videoda biraz daha açmak istiyorum. Çünkü çok soyut bir biçimde yalnızca birkaç cümleyle bu konunun anlatılması kafaları karıştırabiliyor. Şimdi özellikle 18. 19. yüzyıldan sonra Avrupa'nın sağladığı sanayileşmeye bağlı olarak bilim ve teknolojide gelişmişliğine koşut olarak askeri gücünün de artması Osmanlı dahil işte doğudaki devletlerin süreç içerisinde Batı'nın tahakküm altına girmelerine yol açtı. Peki Batılılar neden bu kadar gelişmiş bir duruma geldiler? Doğulular niye gelişemediler? Aslında buradaki sohbetlerde bu olayın kökenine inmeye çalışıyorum. İşin bu yanına bakarken hatırlayacağınız gibi Avrupa'da çok merkezliliğin olmasının çok önemli olduğundan söz etmiştim. Şimdi çok merkezliliğin hangi bakımlardan ne kadar önemli olduğuna ışık tutacak birkaç konuya değineceğim. Bu konuların ayrıntılarını kuşkusuz ilerleyen videolarda milletleşme konusunu daha derinlemesine tartışırken ele alacağız. Fakat en azından başlangıçta neleri tartıştığımızın iyi anlaşılması bakımından bu örnekleri vermek durumundayım. Şimdi genellikle Avrupa merkezci anlayışı savunanların söylediği gibi Avrupa'nın ilerlemesinin ya da Doğu'nun ya da dünyanın diğeri gelen kısımlarının geri kalmalarının nedeni biyolojik ya da kültürel ırkçıların öne sürdükleri gerekçelerden kaynaklanmıyor. Yani insan dilinin kökenini araştırırken ve insanın evrimi konusunu ele alırken şunu belirtmiştik. Bugün biyolojik olarak anlamlı sonuçlara yol açabilecek bir ırklar dünya üzerinde yok. Yani insan topluluklarının hepsi Homo sapiens sapiens denilen belli bir türe ait. Şimdi esas olarak yapı Homo sapiens sapiens olduğuna göre farklı toplulukların birbirlerinden görece farklılaşmaları, ileri ya da geri konumda olabilmeleri onların bulundukları tarihsel, toplumsal ve evrimsel koşullara bağlı. Şimdi bu açıdan bakıldığında örneğin Yeni Gine'de ya da Avustralya aborjinleri ya da Tasmanya'daki bir yerli çocukla New York'ta ya da Paris'te, Londra'da doğan bir çocuk arasında kapasite olarak hiçbir fark yok. Çünkü bu çocukların yerlerini değiştirdiğimizde ortaya bir Avustralya yerlisi ya da bir Londralı, Parisli bir yetişkin birey ortaya çıkacaktır. Çünkü beyinlerinin yapısı, beyinlerindeki bilgi işleme ile ilgili süreçler, bunları algılama, dile yatkınlıkları ve benzeri açısından Homo sapiens sapiens olan bütün insan bireyleri aynı konumdalar. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda Avrupalıların çok daha hızlı bir süreçle gelişmiş olmaları ve dünyaya egemenlikleri altına almaları Avrupa toplumlarının genetik yapılarıyla, onların beyaz ırk olmalarıyla ya da onların farklı biyolojik donanımları ya da farklı topluluklar olmalarıyla hiçbir ilgisi yok. Yani bütün bilimsel teknolojik buluşların Avrupa'da olması, Avrupa'da yaşayan insanların
diğer insanlardan farklı, gelişkin, donanımlı oldukları için değil. Avrupa'nın koşulları o tür gelişmelerin sürdürülebilmesine el verdiği içindir. Şimdi biz bunu aslında geçmiş tarihe dikkatli bir biçimde baktığımızda bunun ipuçlarını ya da bunu kanıtlayan birçok veriye de sahibiz. İslam devletlerinin altın çağı olarak anılan işte yaklaşık 9. 10. yüzyıldan 12. 13. yüzyıla kadar geçen süre içerisinde doğuda gerçekleştirilen düşünce atılımlarını ve ortaya çıkan büyük filozofları ve düşünürler düşünelim. Yani Elkindi, İbn Haldun, Farabi, İbn Sina, bu tip büyük ve aslında eski Yunan ve Roma uygarlıklarının düşünce mirasını batıya taşımakta önemli bir rol oynamış İslam düşünürlerinin ortaya çıkmalarını düşünelim. Yani bir İbn Sina'nın, Farabi'nin, Elkindi'nin, İbn Rüşd'ün bu tür büyük İslam düşünürlerinin ortaya çıkmaları aslında buralarda da felsefeyle, bilim ve bilimsel düşünceyle bir ilinti olduğunu ve buralarda da bu konuların gelişebileceği anlamına geliyordu. Fakat doğudaki gelişme özellikle 13. 14. yüzyıldan sonra yavaşlamaya başladı ve giderek durdu. Batı'da ise 13. 14. yüzyıldan sonra tomurcuklanan bazı gelişmeler 15. 16. yüzyılda hızlanarak 17-18. yüzyıllardan sonra sanayi devrimiyle birlikte büyük bir atılıma dönüştü. Peki bütün bunları sağlayan neydi? Bütün bunları sağlayan biraz önce de vurguladığım gibi Avrupa'nın toplumsal koşullarındaki değişmelerdi. Şimdi bu değişmeler nereden kaynaklandığını anlatmaya çalışıyorum. Yani 3-4 videodur anlatmaya çalıştım. Avrupa'daki milletleşmenin başlangıç koşulları dediğim olay aslında milletleşmenin ötesinde genel olarak Avrupa'nın dünyada diğer bölgelerdeki insan topluluklarından neden farklı bir yola girdiğini açıklama çabamızla ilgili. Bu olayın genetik yapıyla, ırksal, beyaz ırk ya da işte Doğu Mongoloid ırk ya da sarı ırkla bir ilgisinin olmadığından söz ettim. Bunun kültürel geçmişle ilgili inanışlarla da bir ilgisi yok. Çünkü aynı benzer gelişmeleri geçmişte örneğin Hindistan'da, Çin'de, Orta Doğu'da bunların izlerini görmüş oluyoruz. Demek ki konuya buradan da bakamayacağız. Peki esas farkı yaratan neydi? Esas farkı yaratan aslında Avrupa'da gelişmeye başlayan siyasi koşullarla Batı'daki toplumsal biçimlenme ve siyasi koşulların durumu. Şimdi basit bir örnek vereyim. Örneğin diyelim 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda da kuşkusuz astronomiyle ilgilenen birçok insan vardı. Bunlar gök gözlemleri yapıyorlardı. Özellikle astrolojiyle ilgili çalışmalar da olsa da esas olarak doğru tahminlerde bulunabilmek için gökbilimle ilgili araştırmalara önem veriliyordu. Neyse uzatmayayım. Sonuçta Takiyüddin adında bir Osmanlı bilgini diyelim dönemin padişahından izin alarak İstanbul Tophane sırtlarında bir rasathane kurdu. Ve bu rasathanede gözlemler yapmaya başladı. Fakat aradan belli bir süre geçtikten sonra sarayda kazanlar kaynamaya başladı. İşte müneccimler, işte gericiler, yobazlar işte bu Takiyüddin'in yaptığı gözlemlerle ilgili değişik söylentilerde bulunmaya başladılar ve onu karalamaya başladılar. Ve sonuçta aynı padişahın mı yoksa sonraki padişahın mı ayrıntıyı hatırlamıyorum şimdi de padişahtan gerekli izni koparttılar. Daha sonra bir gemi Boğaz'a girdi. Boğaz'a girerek işte Tophane sırtlarının karşısına geçip yaptığı atışlarla rasathaneyi yerle bir ettiler. Yani Doğu toplumlarında bilimsel gelişmeye ilişkin atılımların, girişimlerin nasıl sona erdirildiğine ilişkin bu çarpıcı bir örnektir. Şimdi bunun gibi sayısız olay var. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar Batı'da yok muydu? Evet, Batı'da da vardı. Batı'da da belli
krallar, yöneticiler, kendi çevrelerindeki yobazların, gericilerin etkisiyle bilimsel gelişmeleri, bilimsel çalışma yürütenlere baskı uyguluyorlardı. Fakat burada zurnanın zırt dediği nokta şu: Batı Avrupa'da siyasi bölünmüşlük çok belirgin olduğu için Batı Avrupa'da bilimle, sanatla ya da yaratıcı bir takım düşüncelerle ilgilenen insanların gidebilecekleri başka ülkeler vardı, başka yerler vardı. Yani şunu düşünün, Takiyüddin'in bir Müslüman olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı padişahının egemenliğinin dışına çıkması ve başka bir yerde aynı olanaklara kavuşarak çalışmalar yürütmesinin olanağı hiç yoktu. Dolayısıyla o dönemde yöneticilerin desteği olmadan kimse bir şey yapamazdı. Peki Avrupa'da belli bilim insanlarını, filozofları ve sanatçıları düşünelim. Bunların çoğu bulundukları ülkeler, eğer güçlü merkezi krallıklar varsa ve oradaki yöneticiler kendi çalışmalarından rahatsız olup onları engellemeye çalışınca ne yapıyorlardı? Soluğu başka ülkelerde alıyorlardı. Bunun sayısız örneği var. Örneğin en büyük örneklerden birisi Descartes'tir. Descartes'in çalışmalarını sadece Fransa'da değil, Fransa dışında da sürdürdüğünü biliyoruz. Ama Descartes gene yöneticilerle falan arası pek bozuk değildi. O işleri idare edebiliyordu. Ama örneğin Jean-Jacques Rousseau'yu düşünün. Jean-Jacques Rousseau fikirleri nedeniyle çok sakıncalı ve tehlikeli bulunduğu için başı belaya girecekti ve Jean-Jacques Rousseau Fransa'dan ayrılarak soluğu İsviçre'de aldı. Cenevre'ye gitti. Oraya gitmek zorunda kaldı. Peki Jean-Jacques Rousseau tek örnek mi? Hayır. Benzeri birçok başka örnekler var. Örneğin Spinoza'yı düşünelim. Spinoza da ailesi İspanya'dan göç eden, önce işte Avrupa'nın farklı yerlerine, daha sonra da işte Hollanda'ya gitmek zorunda kaldı ve çalışmalarını orada sürdürdü. Şimdi kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum. Avrupa'nın siyasi bölünmüşlüğü bilim adamlarına, filozoflara, sanatçılara, o yaklaşık sayıları bini bulan krallıklar ve yönetici küçük devletler içerisinde kendileriyle ilgilenecek, onlara sahip çıkacak, onları koruyacak değişik yöneticilerin olmasını sağladı. Yani bunlar sadece bazı aydın, ileri görüşlü, bilimden, sanattan hoşlanan, entelektüel yönleri gelişkin yöneticiler olabildikleri gibi rakiplerini geçmek için bu tip bilim insanlarına ya da teknoloji geliştirenlere, filozoflara kucak açan uyanık yöneticiler de vardı. Yani sonuç olarak Avrupa ile Doğu toplumlarını ya da dünyanın geri kalan diğer toplumlarını karşılaştırırken özellikle Avrupa'nın siyasi bölünmüşlüğüne özel olarak vurgu yapmamın temel nedeni bu. Kuşkusuz bunun ne anlama geldiğini ve bunun bir takım başka sonuçlara nasıl evrildiğini ve ne tür farklılıklara yol açtığını ileriki videolarda anlatacağız. Fakat burada benim anlatmaya çalıştığım başlangıç koşullarına bağlı olarak Avrupa'nın siyasi toplumsal gelişmesindeki süreçleri iyi incelemezsek ve bunları kavramazsak Avrupa'daki bir takım gelişmelerin doğudan ve buna bağlı olarak Türkiye'den ya da Türkiye'nin geçmişindeki Osmanlı Devleti'nden neden farklı olduklarını anlayamayız. Şimdi önceki videolardan birisinde Orta Çağ'da Avrupa Devleti'nin bugün bizim bildiğimiz anlamda bir devlet olmadığını, kralların kendi toplumlarını yönetirken aslında o toplumlara belli hizmetler sunmadıklarını, esas olarak halkı tehdit ettiklerini, yıldırdıklarını ve bastırdıklarını, yani zor aygıtlarının tekelini ellerinde bulundurarak yönetmeye çalıştıklarından söz etmiştim. Şimdi Orta Çağ'da Avrupa'da görülen bu özellik temel olarak Doğu'da da geçerliydi. Yani Osmanlı Devleti'nin de yaptığı bundan farklı bir şey değildi. Fakat burada esas farkı belirleyen unsurlardan birisi Osmanlı toplumsal düzeninin Batı'da görülen siyasi parçalanmışlıktan farklı olmasıydı.
Osmanlıların Viyana önlerine geldiğinde tek başına yüz binlerce kişilik bir orduyla Viyana'yı kuşattığını, onun karşısında yüzlerce Avrupalı devletten oluşan bir koalisyonun bulunduğundan söz etmiştim. Bu çarpıcı bir örnekti ve aslında iki kıta arasındaki yönetim ve toplumsal yapı farklılığına ilişkin bize somut bir ipucu veriyordu. Şimdi bunun anlamı neydi? Bunun anlamı şu: yani Osmanlılar'da örneğin padişah tıpkı Batı'da kralların olduğu gibi ülkenin sahibi. Ülke ona ait. Peki Osmanlı padişahı sahip olduğu ülkeyi nasıl yönetiyordu? Onu yönetebilmesi için geçmişte Osmanlıların da parçası olduğu Orta Asya Türk devlet geleneğinde bu iş çok daha basitti. Basitlik şu: diyelim esas olarak fetihçi topluluklar oldukları için, diyelim bir Mete Han'ı, bir Cengiz Han'ı, bir Atilla'yı falan düşünün. Bunlar sahip oldukları ülkeleri kendi egemenlikleri altına alıyorlardı ama diyelim öldü bu imparatorlardan birisi. Diyelim Cengiz Han öldü. Cengiz Han öldüğü zaman Cengiz Han imparator 4 ya da 5'e bölündü. Bu parçalanmışlığa ilişkin en çarpıcı örneklerden birisi Anadolu Selçuklu sultanlarından 2. Kral Kılıç Hasan öldükten sonra yaşandı. 2. Kılıç Hasan ölmeden önce yakın bir dönemde sahip olduğu ülkeyi 11 tane oğluna paylaştırdı. Yani düşünün. Eski Türklerde genellikle böyledir. Eski Türklerde, Moğollarda, yani Asya toplumlarındaki göçebe imparatorlukların kurulup dağılmalarının nedeni esas olarak budur. Yani ülke, fethedilen yerler Hakan'ın mülkü olarak görülüyor. Hakan ölünce de bu mülk oğulları arasında eşit olarak paylaşılıyor. Şimdi 2. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasına böldüğü zaman olabilecekleri siz düşünün. Nitekim Anadolu Selçuklu Devleti pek fazla yaşamadı. Şimdi bu tehlikeyi gördükleri için ve esas olarak da aslında İstanbul'a yakın ve İstanbul çevresinde Bizans'ın merkezinde gelişme sağladığı için Osmanlılar bu işe çözüm bulmak istediler. Ve bu işe çözüm bulmaya çalışırken Bizanslılardan etkilendiler. Bizanslılar da örneğin imparatorlara diğer hanedan üyelerinin karşı çıkmaları durumunda karşı çıkan ve bastırılan hanedan üyeleri örneğin gözlerine mil çekilerek İstanbul'daki Prens Adalarına sürgün edilirdi. Yani öldürmüyorlar. Diyelim bir imparatorun kardeşi, oğullarından birisi ya da amcasının oğlu ona karşı isyan etti. Ben imparator olacağım dedi. Yapılan savaşı kaybetti. Kaybettiği zaman bu oğul, amcaoğlu ya da kuzen her neyse gözlerine mil çekiliyor, yani kör ediliyor. Kör edildikten sonra da Prens Adalarında yaşamaya sürgün olarak orada yaşıyorlar. Kendilerine belli bir bakıcılar falan tahsis ediliyor ve orada hayatlarını yapıyorlar. Yani en azından öldürmüyorlar. Şimdi bu örnekten hareket ederek Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz bir kardeş katli yasasını ortaya koydu ve buna göre her padişah tahta çıktığı zaman devletin bölünmemesi ve devletin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için tahta hak iddia edebilecek kardeşlerini, akrabalarını öldürme yetkisi vardı ve bu acımasızca uygulanıyordu. Sanırım Avcı Mehmet olması lazım. Tahta çıktığında 24 tane kardeşini bir gecede boğduruyor örneğin. Kaldı ki sorun sadece kardeşlerin, amcaoğullarının, şunların bunların öldürülmesi de değil. Diyelim padişahların kızlarının doğan erkek çocukları da öldürülüyordu. Ama padişahların kızlarının doğan erkek çocuklarının öldürülmesi biçimde gerçekleşiyordu. O da şöyle: o çocukların, yani padişahın kızının bir erkek çocuğu doğdu diyelim. O çocuğun göbek bağı bağlanmıyor. Çocuk doğduktan birkaç dakika sonra ölüp gidiyordu. Yani bu nedenle Osmanlılarda örneğin taht kavgaları başlangıç döneminde vardır.
Yani diyelim 2. Beyazıt öldükten sonra Fetret Devri diye bir dönem başlar. Fetret Devri'nde Beyazıt'ın oğulları birbirlerine amansızca mücadele ederler ve en sonunda 1. Mehmet bütün kardeşlerini tek tek öldürerek, yani yok ederek tahta sahip çıkıyor. Şimdi Osmanlı'da böyle bir durum var. Şimdi Osmanlı'da yönetimin sürdürülmesi bakımından bu kadar acil ve sert önlemlerin alınması aslında ülkenin payda edilmesinde de geçerli. Yani Osmanlı padişahları kendilerine rakip birileri ortaya çıkmasın diye kendi çevrelerine yalnızca kölelerden oluşan, yani işte Yeniçerilerden ve Yeniçerilerin yetiştirildiği saraydaki enderundan yetişen yöneticileri almışlardı. Ama bu yöneticilerin hayatları her an padişahın iki dudağının arasındaydı. Yani padişahın vurun kellesini dediği zaman, yani sadrazam dahil bu yöneticilerin hepsi anında yok edilirdi. Şimdi durum böyle olduğu için Osmanlı topraklarında padişahın ve ona bağlı olarak da sarayın hakimiyeti mutlaktı. Sarayın hakimiyeti mutlak olduğu için bunlar toplumsal yaşamın ve kültürel yaşamın her aşamasına müdahale edebilecek güçtelerdi. Ve bu Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü topraklarda saray ve onun çevresindeki ulemanın istemediği hiçbir gelişme, hiçbir yönelime ilişkin başkalarının bir korumasını sağlaması ya da onlara rağmen bir gelişme sürdürebilmesi olanaklı değildi. İşte bu yüzden örneğin Avrupa'daki çok yetenekli, bilgili filozoflar, teknoloji geliştiricileri, bilim insanları kendilerine orada olmazsa başka yerde, orada olmazsa daha da başka bir yerde korumacılar, kendilerini destekleyebilecek yöneticiler ve krallar bulabilirken, genel olarak Osmanlı örneğini veriyoruz fakat doğudaki diğer imparatorluklar ve güçlü devletler açısından da durum aynıydı. Bu olanak olmadığı için adım adım Doğu toplumları Batı'ya göre geride kalmaya başladılar. Şimdi durum esas olarak bu biçimde geliştiği için bilimde, teknolojide, kültürde Avrupa'daki büyük gelişmeler Avrupa'nın bu siyasi bölünmüşlüğünün bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şimdi bunu aslında insanın evrimini anlatırken hatırlayacağınız gibi insan topluluklarının hemen hemen hepsinde ensest yasaklarının olduğunu, yakın akraba evliliklerinin pek izin verilmediğini, geçmiş insan topluluklarının çoğunun egzogamik, yani dıştan evlenmeli topluluklar olduğundan söz etmiştim. Bunun temel nedeni ise genetik çeşitliliğin çoğalmasıyla birlikte toplumun daha sağlıklı ve güçlü bireyler yetiştirebilme olanağının artmasıydı. Kuşkusuz geçmiş toplumlar bu genetik bilgileri bilmeden bunu içgüdüsel olarak ya da deneyimlerine bağlı olarak yapıyorlardı ama genel olarak insan topluluklarının gelişmesi o topluluklardaki genetik çeşitlilik alabildiğini arttığı zaman toplumun gelişmesi daha mümkün, daha sağlıklı ve kolay oluyor. Şimdi toplumlar düzeyine konuya baktığınız zaman Avrupa'daki siyasi bölünmüşlüğün ve bu kadar çok siyasi toplumsal ayrı ülkelerin bulunmasının o toplumların gelişmesi açısından sağladığı potansiyeli düşünün. Bir de Osmanlı İmparatorluğu ya da Safaviler ya da işte Abbasiler gibi doğudaki devletleri düşünün. Bu devletlerde her şeye karar veren, her şeye gücü yeten, her şeye hükmetmeye çalışan merkezi yönetimlerin olması bu topluluklardaki düşünsel, kültürel ve bilimsel çeşitliliğin gelişmesine izin vermedi. Gelişmesine izin vermediği için saray ve çevresindeki bir avuç çıkar çevresinin tutucu ve yobaz insanların görüşleri o ülkelerde egemen görüşler olmaya devam ettiler ve o ülkelerin gelişmeleri bu açıdan kısa bir süre sonra çıkmazlara girdi. Yani öylesine bir çıkmaza girdi ki daha önce anlattım mı bilmiyorum da Osmanlı ilk mühendishane açılışında bir Avrupalı, bir Fransız matematik hocasının bir anısı vardır. Çok ilginç geliyor.
işte mühendishane açılıyor. Karşısında 19-20 yaşında genç, işte Osmanlı'nın ilerlemiş, okumuş, artık mühendishanede eğitim görecek talebeleri var. Diyor ki bunların acaba matematik bilgileri falan nedir? Bir yoklama yapayım diyor ve sınıfa diyor ki beyler diyor, üçgenin iç açıları toplamı ne kadardır diyor. Tabii şimdi sınıftaki 19-20 yaşındaki talebelerin çoğu düşünüyor. En sonunda birisi parmak kaldırıyor. Hoca hevesleniyor. Demek ki bilen bir kişi var galiba diyor. Evet diyor. O kalkan talebe de diyor ki üçgenine göre değişir hocam diyor. Yani şimdi Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıla gelindiğinde bilim ve teknoloji de bu hale gelmiş durumdaydı yani. Ve onun bu hale gelmesi Takiyüddin'in rasathanesinin toplarla yıkılmasından ya da Osmanlı toplumuna matbaanın çok geç gelmesinden, bütün bunlardan bağımsız değil elbette. Ama tersine olarak Batı'daki büyük gelişmelerin ve ilerlemelerin olması, Batılıların biyolojik olarak ari, beyaz bir ırk oldukları ya da Batı topluluklarının kültürlerinin üstün olmasıyla da ilgisi yok. Biraz önce de söylediğim gibi bu iş tamamen toplumsal, siyasal örgütlenme ve biçimlenmelerin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine bağlı. Bu konuları sonraki videolarda devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.